Bu videoda müzik sektöründe çalışan kişiler için Birleşik Krallığın Global Talent vizesine başvuru detaylarını aktaracağım. Bana en çok sorulan soruyla başlıyorum. Müzik sektöründe çalışan hangi meslekler bu vizeye başvurabilir? Müzisyenlerin ve performans sanatçılarının başvurabileceğini zaten tahmin ediyorsunuzdur. Ama bununla sınırlı değil. Yapımcılar, ses mühendisleri, küratörler, teknik ekip üyeleri, şarkı yazarları, sahne ve konser bestecileri, orkestra şefleri ve müzik direktörleri bu vizeye başvurabilirler. Aslında müzik alanında çalışan neredeyse her meslek bu vizeye başvurabiliyor. Sadece bir alan hariç, onu da videonun ilerleyen kısımlarında detaylı olarak anlatacağım. İkinci en büyük soruya geçiyorum. Hangi müzik tarzlarında çalışanlar bu vizeyi alabiliyor? Aslında herhangi bir sınırlama koydukları alan göremedim ben. Listeyi sağ tarafta yazıyorum ama gördüğünüz gibi barok müziğinden geleneksel müziğe, elektronik müzikten R&B'ye kadar her müzik tarzını kabul ediyorlar. Şimdi aklınızda şu soru canlanmıştır. Bu vizeyi almak için ne yapmam gerekiyor? Benden ne istiyorlar? En az 3 yıldır alanınızda uzman olmanızı, profesyonel başarılarınızın veya tanınırlığınızın olmasını istiyorlar. Nasıl olacak bu tanınırlık? Profesyonel bir grubun solistiyseniz tanınırlığınız tabii ki olabilir. Veya ünlü bir şarkı yazarıysanız sizi herkes bilebilir. Ama o güzel grubun bas gitaristiyseniz veya müzik organizasyonlarının ses mühendisiyseniz nasıl tanınırlığınız olacak? Birleşik Krallık diyor ki, eğer sen bir ekibin parçasıysan, tanınırlığın yoksa ama güzel projelerde, işlerde yer aldıysan bu durumda biz seni de istiyoruz. Çünkü sen o işlerin, o projelerin ve o grubun parçasısın. O grubu grup yapan insanlardan birisin. Lütfen böyle bir durum varsa o kanıtlarda projenin başındaki kişilerden ekstradan bana bir ek destek mektubu al ve o projeye katkını kanıtla ve göster diyor. 2022 Aralık'ta Cenk'e Global Talent vizesinin müzisyen kategorisinden bu vizeyi alarak Londra'ya taşındık. Kağıt üzerinde bir vize değil. En canlı örneği de biziz. Şimdi şu noktayı da aktarmam gerekiyor. Bu vizeyi alabilmek için onların nasıl kanıtlar sunmanız gerekiyor? Öncelikle sizin veya çalıştığınız projelerin veya grupların gerçekten güzel sahnelere çıkması gerekiyor. Ulusal veya uluslararası tanınırlığının olması gerekiyor. Tanınırlığı kanıtlamak için de sizden maksimum 10 tane kanıt istiyorlar. Bu kanıtlarda poster, afiş, eleştiri yazısı, haber yazıları, konserlerden fotoğraflar gibi birçok kanıtı kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında da ekstradan 3 tane referans mektubu istiyorlar. Bu da alanınızda uzman kişiler tarafından yazılmış referans mektupları olması gerekiyor ve sizin adınıza yazılmış olması gerekiyor. Bunun dışında o 3 kişinin CV'sini ve sizin CV'nizi istiyorlar. Ayrıca siz bir grubun parçasıysanız, yani o grubun solisti değilseniz, ana kişisi değilseniz, bu durumda grubun başındaki kişilerden veya bir organizasyon, bir konser alanında çaldıysanız o organizasyonun başındaki kişiden de bu kanıtlara ek olarak ek destek mektubu istiyorlar. Aslında her şey çok net. 3 referans mektubu, 10 tane kanıt. Peki bu vizeyi aldığınızda ne oluyor? Birleşik Krallık'ta çalışma ve yaşama izniniz oluyor. Ailenizi ve partnerinizi buraya getirebiliyorsunuz ve onların da aynı sizin gibi haklara sahip oluyorlar. Maksimum 5. yılın sonunda sınırsız oturuma geçebiliyorsunuz. Ailenizle birlikte 6. yılın sonunda da vatandaş olabiliyorsunuz yine ailenizle birlikte. Bu vizenin hiç mi dezavantajı yok diyorsunuzdur şimdi. Çünkü biz demiştik bu soruyu. Bence bir dezavantaj değil ama şunu söylüyorlar. Eğer buraya bu vize ile gelirsen İstediğin her şeyi yapabilirsin. Ama eğer 5. yılın sonunda sınırsız oturum veya vatandaşlık istersen sana alanında iş yapıp yapmadığını soracağız. Müzisyensen kestiğin faturaları veya çalıştığın bir şirket varsa oradaki maaş bordronu görmek istiyoruz. Ama şöyle bir en güzel tarafını da söyleyeyim size. Şu kadar para kazanmak zorundasın, şu kadar fatura kesmek zorundasın gibi bir şart da koymamışlar. O yüzden ben buna bir dezavantaj demiyorum. Buraya gelirsen, Birleşik Krallığın ailesine katılacaksan alanında çalış lütfen deniyor. Başta bahsettiğim sektör kısıtlamasına gelirsek de film, dizi müziği bestecisiyseniz yaptığınız film ve dizileri bu kategoriden başvurmanızı kısıtlıyorlar. Film dizi kategorisinden başvurmanızı istiyorlar. Yani buna tam bir kısıtlama da denemez de film ve dizi kategorisinin istekleri biraz daha farklı olduğu için bu alanda çalışan bir besteciyseniz müzisyen kategorisinden başvurmanız riskli olabilir. Evet sevgili müzisyenler ve müzik sektöründe çalışanlar, videomun sonuna geldim. Eğer yukarıdaki şartlar bana uyabilir, dur ben bunu daha detaylı öğreneyim derseniz müzisyenler ve sanatçılar için hazırladığım Global Talent video serime oynatma listesinden göz atabilirsiniz. Veya açıklamada paylaşacağım linkten Birleşik Krallığın web sitesindeki başvuru dokümanını inceleyebilirsiniz. Hoşça kalın ve müzikle kalın.